Windows 11'i sıfırdan kuruyoruz. TMP yok. Microsoft hesabı zorunluluğu yok. Güvenli ön yükleme derdi yok. Sadece bir USB bellek, bir de programa ihtiyacımız var. Hadi başlayalım. Öncelikle Google'a Windows 11 indir yazıyoruz. Ve en üstteki Microsoft web sitesine giriyoruz. Gelen ekranı size kısaca anlatmam gerekiyor. Çünkü burada 3 farklı indirme şekli var. Birincisi, eğer ki Windows 10 kullanıyorsanız Windows 10'u direkt yükseltebilirsiniz. Herhangi bir program ya da USB belleğe ihtiyaç duymadan yükleme yardımcısını kullanarak Windows 10 işletim sisteminizi Windows 11'e hızlı bir şekilde yükseltebilirsiniz. Eğer ki cihazınız FreeDOS'sa, herhangi bir yazılım içermiyorsa Windows 11 yükleme medyası oluşturma aracını başka bir cihazda, başka bir bilgisayarda bir USB bellek hazırlayıp bilgisayarınıza format atma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben bunu önermiyorum. Çünkü size kurulum aşamasında çok fazla soru soracak. Güncellemeler yapmaya çalışacak. Oturum açın diyecek. Office 365'i satın al diyecek. Format atma işlemi sırasında bunlardan kaçınmak için biz yükleme medyası oluşturma aracını da indirmiyoruz. Bunun yerine ISO dosyasını indireceğiz. Ve Rufus ile kendi USB belleğimizi hazırlayacağız. ISO dosyasını indirmek için önce indiri seç diye bir bölüm var. Burayı seçiyoruz ve buradan Windows 11'i seçiyoruz. Ardından şimdi indir diyoruz. Daha sonrasında bizden dil seçmemizi istiyor. Türkçe ya da İngilizce ya da istediğiniz herhangi bir dili seçiyorsunuz ve onayla diyorsunuz. Sonrasında burada 64 bit indir diye bir seçenek çıkıyor. Buna basıyoruz ve dosyayı kaydetmek istediğimiz yeri seçiyoruz. Dosyamız indirilmeye başladı. Windows 11 ISO dosyamız indirilirken biz de Rufus yazılımını indirelim. En üstte Rufus'un web sitesi çıkıyor. Buraya tıklıyoruz ve gelen ekranda aşağı doğru inip Rufus 4.14p.exe dosyası var burada, taşınabilir bir dosya. Yani bilgisayarınıza herhangi bir program kurmak zorunda kalmayacaksınız bu sayede. P uzantılı olanı indiriyoruz buradan. Sonrasında herhangi bir tane flash belleği bilgisayarımıza takıyoruz. İndirilen Rufus yazılımını çalıştırıyoruz. Bu şekilde bir arayüz geliyor. Flash belleğimizi otomatik zaten seçiyor. Eğer ki seçmezse buradan tıklayarak seçebilirsiniz. Buradan ISO dosyası seçiyoruz. Yine masa üstümüzdeki dosyayı seçiyoruz. Zaten ayarları otomatik olarak yapıyor. Burada ekstra bir şey değiştirmenize gerek yok. Başlat dediğiniz zaman bu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Burada mesela TMP'yi atlamak için zaten seçili geliyor bu. Çevrim içi Microsoft hesabı gereksinimini kaldırabiliyor. Buradan direkt girdiğiniz kullanıcı adınız otomatik olarak oluşturulur ve direkt oturum açarsınız. Tavsiyem Türkçe karakter kullanmayın. Buradaki diğer ayarları yapmanıza gerek yok. Şu üçünü yapmanız yeterli arkadaşlar. Bu şekilde ok diyerek, tekrar ok diyerek USB belleğe ISO dosyamızdaki Windows 11'i yüklemeye başlıyoruz. Burayı keseceğim. USB belleği bilgisayara takıp boot menüsünü açmanız gerekiyor. Boot menüsü her bilgisayarda farklı olabiliyor. Genellikle ESC veya del tuşları olabiliyor. F1, F2, F11, F12 gibi tuşlara atanabiliyor. Ya da özel bir tuş koyulabiliyor bilgisayarın üzerine. O tuşu bulmanız gerekiyor ve boot menüsünü açmanız gerekiyor. Boot menüsünü açtıktan sonra ekranda herhangi bir tuşa basın gibi bir ibare çıkabilir. Herhangi bir tuşa basarak o ekranı geçebilirsiniz. Sonrasında ekranda gördüğünüz bu şekilde bir mavi ekran sizi karşılayacak. Windows 11 kurulumu dil seçimi diye. İstediğiniz dili seçebilirsiniz ama sonradan değiştirmek problem olabilir. İleri diyoruz. Klavye girişimizi seçiyoruz. F kullanıyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Yine ileri diyorum. Buraya tik yerleştirip yine ileri diyoruz. Eğer ki bir ürün anahtarınız varsa buraya girebilirsiniz. Ürün anahtarınız yoksa yok diyerek ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz. Ürün anahtarınız varsa ve girdiyseniz bu ekran karşınıza çıkmayabilir. Otomatik seçecektir. Ama ücretsiz sürümü yüklüyorsanız buradan istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Home sürümünü seçeceğim ve devam edeceğim. Lisans sözleşmesi çıkıyor karşımıza. Kabul ediyoruz. Sonrasında Windows'u yükleyeceğimiz disk çıkar karşımıza. Eğer ki sizin bilgisayarınız FreeDOS bir bilgisayarsa ve Intel işlemci kullanıyorsa bu ekranda diskinizi göremeyebilirsiniz. Bununla ilgili bir videom vardı. Açıklamalar bölümünde bağlantısını bulabilirsiniz. O videoyu izleyerek sorunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Diskiniz çıktıktan sonra eğer ki daha önceden bir işletim sistemi vardıysa size tavsiyem her şeyi silin ve temiz bir kurulum yapın. Buraya bastıktan sonra bölümü sil seçeneği aktif olur ve o şekilde silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hepsini sildikten sonra bölümü seçip ileri diyoruz. Yüklemeye hazır ekranı geliyor. Burada da yükle diyerek yükleme işlemini başlatıyoruz. Ve yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi bilgisayar yeniden başlayacak. USB belleğinizi artık çıkartabilirsiniz. Ona ihtiyacınız kalmadı. Bu aşamada bilgisayarınız birkaç kere yeniden başlatılabilir. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bekleyin. Yükleme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Size herhangi bir soru sormuyor zaten yükleme ekranında. Şu anda masaüstünü hazırlıyor. Masaüstünü hazırladıktan sonra bilgisayar kullanılabilir duruma gelecek. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.